Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde iki tane patiklik ip kullandım, pembe ve krem tonlarında. Pembe ipim Etrofil Flora'nın, renk kodunu veriyorum 730.031. Krem ipim ise Kartopu Flora'nın, renk kodu K18. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Dikişsiz olması itibariyle de ayağı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Yanları, kenarları, topuk kısmı çok güzel, hoş, kolay bir model oldu. Bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. Buradaki lastik bölümden başlayacağız. 21 ilmek atalım. Şu şekilde pembe ipimin ucunda minik bir miktar şöyle ip bırakıyorum. 21 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Şimdi hanımlar, 21 ilmek olarak başladık. Geri dönüyoruz. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Selanik lastik uygulaması yaptım hanımlar ben. Şimdi bak, şöyle baktığımız anda arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi hanımlar bir düz bir ters olacak şekilde öreceğim. Bakın, bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Bir ters ördüm. Hemen yanına bir ilmek düz. Ters, düz. Ters, düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Kenar ilmeğim ters denk geldi. Bunu da ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hanımlar, bu lastiğimizi ön yüzde biraz farklı yapıyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi hanımlar, bakın şöyle şişime aktardım. İpimi arka yüzde örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi bakın aktardım, sağ şişime örmeden aldım. Ön yüzde hanımlar, bu lastik yönteminde ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın, düz ilmeğimi yine şöyle örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim düz denk geldi. Düz olarak örüyorum. Bu lastik yönteminde ön yüzde hanımlar yapacağımız işlem bu. Arka yüzde de ilmeklerin hepsini gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın, kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz var. Düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters. Bu Selanik lastik modelinde ön yüzde düz ilmeklerimizi örmüyoruz. Ters ilmekleri örüyoruz. Arka yüzde de düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın, kenar ilmeğim ters denk geldi, ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyi yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın, kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Düz ilmeklerimizi örmüyoruz hanımlar ön yüzde. Ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi hanımlar, lastiğimiz böyle düşüyor. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın, düz ilmeğim var. Düz ördüm. Yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters.
bir düz bir ters olacak şekilde arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters denk geldi. Ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın burada ön yüzde düz ilmekleri sayacak olursak 1, 2, 3 tane düz ilmeğimiz var. Burada model yapabilmek için 4 tane olması gerekiyor. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Lastiğe devam ediyoruz. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde yine aynı işleme devam ediyoruz. Sadece ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzdeyim. Bu aşamada da ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüze geçtiğimiz anda da hanımlar modelimize başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Evet hanımlar. Şimdi modelimize başlayacağız. Bu aşamada krem ipimi ekleyeceğim. Hemen krem ipimin ucunu pembe ipime bağlayacağım. Hanımlar patiğimin ön yüzünde üst bölümünde kullandığım modelimiz timsah sırtı deniyor. Krokodil olarak da isimlendiriliyor. Bu modelimiz bakın şu modelimiz toplamda 4 sıradan oluşuyor. Krem ipimizi ekledik. Modelimizin ilk sırasını ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Modelimiz 4 sıra. Ön yüzde ise ilk sırayı yapıyoruz. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğimi. İp geçişi olduğu için hanımlar ilk ilmeğimi ördüm. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. İp geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum öncelikle. Bir ilmek düz ördüm. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İpimi şişime bakın şu şekilde bir kere doluyorum. Şöyle ipimi şöyle böyle yapıyoruz ve öndeki bir ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan aynı işlemi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Önündeki bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Devam ediyorum. İpimi şişime doladım. Hemen öndeki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım hanımlar. Öndeki bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime şu şekilde bir kere doladım. Öndeki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Hemen önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki ilmeği örmeden aldım ve bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve bir ilmek düz örüyorum. Bakın sonuncu kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde birinci sıramı tamamladım. Döndük, şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizde ikinci sıradayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar yanında bir ilmeğim var, bunu da düz örüyorum. Şimdi bakın burada bir tane artırdığım ilmek, bir de örmeden aldığım ilmeğim vardı. Yine aynı şekilde ipimi şöyle şişime doluyorum. Bu öndeki iki ilmeğimin ikisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Burada üçlü ilmeğimiz oldu. Biri pembe, ikisi krem. Yanındaki bir ilmeğimi yine düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki ikili ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki ikili ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki ikili ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi yine doluyorum. İkili ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi doladım. Öndeki ikili ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Yine ipimi şişime şöyle doluyorum. Öndeki ikili ilmeğimi örmeden aldım. Burada üçlü ilmeğimiz oldu. Bir ilmek düz örüyorum. Ve buradaki son kenar ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum.
Modelimizin ikinci sırasını arka yüzde tamamladık. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Arada bir ilmek düzüm var. Hemen yanında bir ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Bakın hanımlar, burada üçlü ilmeğimiz oldu. 2 krem 1 pembe. Bu üçünü tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Ön yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Buradaki yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. Üçlü ilmeğimin üçünü birlikte tersten kesiyorum. Bir düz ördüm. Üçlü ilmeğimin üçünü birlikte tersten kestim. Bir düz örüyorum. Üç ilmeğimin üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Bir ilmek örüyorum. Üçlü ilmeğimin üçünü birlikte kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanında hanımlar bir ilmek daha var. Bunu düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde 3. sıramı tamamladım. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz ve 4. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın burada bir tersim var. Ters ördüm. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Modelimizin 4. ve sonuncu sırasını bu şekilde yapıyoruz. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna geldik hanımlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. İlk modelimizi hanımlar krem ile tamamladık. Modelimiz zaten ördükçe kendini gösteren bir model. Aynı şekilde ip değişikliği yaparak pembe ipimi kullanarak aynı modelimi kuracağım hanımlar. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Öncelikle ip değişikliği olduğu için buradaki ilk ilmeğimi pembe ile örerek başlıyorum modelime. İlk ilmeğimi ördüm. Yanına hemen sıkıyorum burayı da biraz. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi ikinci modelimin ilk sırası. İpimi şişime doluyorum. Öndeki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bakın aralardaki ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Ve bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Doladım ipimi şişime. Örmeden ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine ipimi şişime doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Yine ipimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Yine ipimi şişime doladım. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ön yüzde 1. sıramı tamamladım hanımlar. Geri dönüyorum şimdi. Arka yüzdeyiz şimdi. İkinci sırayı yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi hanımlar yine ipimi şişime doluyorum. Bakın burada örmeden aldığım ilmeğimle bir tane de bir krem ilmeğim ve bir de pembe ilmeğim var. İkisini birlikte sağ şişimi örmeden alıyorum. Burada üçlü ilmeğimiz oluyor. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. Bu ikili ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. İkili ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz ve modelimizin 3. sırasındayız hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Ardından bakın üçlü ilmeğimi hanımlar tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum.
Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum yanına. Bu şekilde hanımlar 3. sıramızı örüyoruz. Yine üçlü ilmeğimi tersten kestim. Yanında bir ilmek düz var ve son kenar ilmeğimi de ön yüzde düz olarak örüp 3. sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde kabartmalı bir model. Şimdi geri döndük. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Hemen burada bir tane tersim var. Ters örüyorum. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Böylece hanımlar 2. modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Ön yüzde krem ipimize geçerek yine aynı modeli tekrar edeceğiz. Ve kenar ilmeğimi de son ters olarak ördüm. İşte hanımlar 2 tane modelimizi gösterdim. Her 4 sırada bir ip değişikliği yaparak bir diğer modeli kuracağız. Şimdi kremimize geçeceğiz zaten. Krem ile devam edeceğiz modelimize. Kabartmalı çok güzel şık bir model. Şimdi hanımlar patiğimize baktığımız anda yine 21 ilmek üzerinden toplam patiğimizin önüne ben 9 tane model yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son krem ile 4 sıra modelimi yaptım hanımlar. Sonra patiğimin burun kısmına geldim. Şimdi hep birlikte toplamda 9 tane modelimizi bu şekilde yapalım gelelim. 9. modelimiz bittikten sonra burun kesimlerini sizlere anlatacağım. Evet hanımlar toplamda 9 tane model yaptım geldim. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncu modelimi krem ile yaptım. 9. Şimdi pembe ipimle devam edeceğim. Bu aşamada artık krem ile de işimiz kalmadı. Kremimizi de keseceğiz hanımlar. İlmeklerimizi ön yüzde sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra bu krem ipimin ucunu keseceğim. Pembe ipimi buraya bağlıyorum hanımlar ucunu. Patiğimiz sökülmesin diye buraya şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Tamamen artık pembe ile devam ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Kesime başlamadan önce 21 ilmeğimizin tamamını ön yüzde düz olarak örüyoruz. Şöyle kremimin ucunda gizleyerek götürdüm ki sonradan bir de ip gizlemeyle falan uğraşmayalım diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi baktığımız anda hanımlar 2 sıra örmüş olduk. Model bitiminden sonra 2 sıra bu şekilde ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi kesimlerimize başlayacağız. Kesimlerimizi sağ ve sol kenardan olmak üzere bu iki taraftan yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk 2 ilmekten sonra hanımlar öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Bu şekilde ikinci ilmeğin içinden girerek de sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben o şekilde zorlandığım için ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. Ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimizi yaptık. Sağ tarafta sağa doğru kesim, sol tarafta da sola doğru kesim yapacağız. Şimdi de son 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki şu öndeki 2 ilmeğimi de hanımlar sola doğru kesim yapacağım. Yani ilmeklerin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde hanımlar bu şekilde kesimimizi yaptık. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde kesim işlemi yapmıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Kesme işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde yapıyoruz.
Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz hanımlar. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Sağ tarafta ilk 2 ilmeği ördükten sonra kesim yapıyoruz. Sol tarafta da son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle kesimimizi yapıyoruz. 2 ilmekten sonra yine sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine kesme işlemi yok. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar yine kesme işlemine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim. Öndeki 2 ilmeğimi de yine birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde hanımlar kesim işlemi oluyor. Patik burnumuzu yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 11 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi yapalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar 11 ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım. Arka yüzde de 11 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burundan başlayarak böyle tabanımızı yapmaya başlayacağız hanımlar. Bu aşamada yine dikişimiz falan yok. Yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. Öncelikle hanımlar şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi bakın ilk kenar ilmek yeri değil. Şu ikinci ilmek yeri bakın şuraya. Şişimi buraya takıyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şuradan. Ardından şişimde 11 adet ilmeğim vardı. 11 ilmeğimi öreceğim. Bir de buradan sağdan ilmek çıkartmıştık. 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi de bakın hanımlar sol tarafa geçtik. Sol taraftan da hemen öndeki değil bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmeğimizi çıkartıyoruz. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi de yine ön yüzde sol taraftan çıkartıyoruz. Geri döndük hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmekleri ters öreceğim hanımlar. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimdeki ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Ardından sol taraftan da ilmek çıkartacağım. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Sol tarafta sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden. Buradan da ilmeğimi çıkarttım. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi hanımlar ilmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde işlem yok. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve şişimdeki diğer ilmeklerimi örüyorum. Her defasında ön yüzde ilmek sayılarımız ikişer ikişer artış gösteriyor hanımlar. Bu şekilde artarak gidiyor patiğimizin taban bölümünde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine burada da hanımlar sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Tekrar arka yüze geçeceğiz. Arka yüzde devam edelim. İlmeklerimizi yine ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar.
Sadece şu renkli bölümlere kremli yani model kurduğumuz yerler, kremli pembeli yerlere gelince dikkat edeceğimiz nokta var. Sizlere onu da söyleyeceğim. Yine sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Yine bu şekilde. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden. İlmek çıkartıyorum buradan. Ve devamında gelen ilmeklerimi yine düz olarak ön yüzde örüyorum. Ardından sol tarafta da yine sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar. Devam ediyorum. Yine bakın sonuncu ilmeğimi ördüm ve bu tarafta sıradaki kenar ilmek yerimize de girerek yine ilmeğimi çıkartıyorum hanımlar. Şimdi geri döndük, tekrar arka yüzdeyiz. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu hanımlar, patiğimizin arka bölümünde. Ve yine sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bu aşamada hanımlar bakın krem bölümlere geldik. Şimdi baktığımızda da renkli bölümlerde hanımlar şu tarafta 2 krem, 2 pembe, 2 krem, 2 pembe böyle ikişer tane kenar ilmek yerimiz var. Buraya baktığımız anda da hanımlar 1, 2, 3 tane kenar ilmek yeri görünüyor. Böyle görünmesinin sebebi şu. Hani bu bölümde biz modelimizi yaparken hani ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ilk ip geçişlerinde ilk ilmeklerimi ördüğümüz için buralarda 3 tane kenar ilmek yeri görünebilir. Fakat biz buradan 2 tane ilmek çıkaracağız. Yani diğer tarafı baz alacağız. Her renkten kremden 2 tane, pembeden 2 tane bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Şimdi hanımlar krem bölüme gelmişti. Krem kenar ilmek yerinin ilkine giriyorum. Bakın ilmeğimi çıkarttım. Buradan 2 kere ilmek çıkacak. Şimdi ilmeklerimi yine ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Karşı tarafta da işlemi nasıl yapacağımızı size göstereceğim şimdi. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar öreceğim. Ve diğer taraftan da yine ilmeğimi çıkaracağım. Bakın hanımlar bu tarafta da kenar ilmek yerimiz kendini gösteriyor krem. Buradaki ilk krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Her iki taraftan da bir kere krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmış olduk. Bir kere daha yapacağız 2 tane, sonra pembeye geçeceğiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek sayılarımız gitgide artıyor hanımlar. Bir süre sonra burada sıkışık bir durum alacak. Fakat sorun değil, o şekilde de örülebiliyor. Dileyen orada 3 şişe de geçebilir. Fakat ben 2 şişle örmeye devam ettim. Zorluk da yaşamadım. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa ikinci kez krem kenar ilmek yerimize girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Ve diğer ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim hanımlar. Sonra da sol taraftan ilmek çıkartacağım. Ardından pembe kenar ilmek yerlerine geçeceğiz. Oralardan da ikişer ikişer ilmek çıkartacağız. Hani bu taraftaki 3 tane kenar ilmek yerleri sizin kafanızı karıştırmasın. Hani bu taraftan 2 tane ilmek, buradan da 3'er tane ilmek çıkararak giderseniz patiğimizin tabanı simetrik bir şekilde, eşit bir şekilde ilerlemez hanımlar. Buna dikkat edelim. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. İkinci krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi pembe ilmek kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkaracağız. Hemen bu pembe kenar ilmek yerlerinden de 2 kere ilmek çıkaracağım bu şekilde. Karşıda da zaten 2 tane pembe kenar ilmek yeri var. Böyle devam edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi hani bir süre sonra burada ilmekler şöyle sıkışık gibi duracak. Fakat gözünüzü korkutmasın, rahatlıkla örülebiliyor. Hanımlar ben bu işleme nereye kadar devam ettim, artırmalara, ilmek çıkartmalara hemen söylemek istiyorum. Bakın buradaki son krem kenar ilmek yerine kadar devam ettim. Yani bu lastik yaptığımız bölüme kadar ben bu işleme devam ettim. Bu zamana kadar da şişimde de toplamda 55 adet ilmeğimiz olacak. Patiğimizin arkası 55 ilmek üzerinden devam edecek. Şimdi hanımlar hep birlikte şişimizde 55 ilmek olana kadar buradaki lastik bölüme kadar, bakın son krem kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını yapalım gelelim. Sonra birlikte arka bölüme başlayalım.
Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümüne 55 ilmeğim olana kadar, bakın son kenar ilmek yerlerime kadar, krem kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. Bu aşamada dediğim gibi ilmekler böyle sıkışık görünüyor. Hani görüntü biraz çirkin ama görüntü gözünüzü korkutmasın. Birkaç sıra bu şekilde 55 ilmek üzerinden devam edeceğiz zaten. Birkaç sıra ördükten sonra burası düzelecek şekilde görüldüğü gibi olacak hanımlar. Şimdi patiğimizin bu arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Hanımlar, patiğimizin bu yanlarına haroşalar ördüm ben, bu kenarlarına. 6 ilmek haroşa ördüm kenarlara. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada hanımlar 55 ilmek üzerinden arkaların nasıl yapıldığını da göstereceğim. Öncelikle bu sağ kenarda 6 ilmek haroşam var, düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Bu 6 ilmeğim haroşaydı, düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzde düz öreceğim hanımlar. Dilerseniz sayarak gidelim. 55 ilmeğimizin olduğunu da böylece kanıtlamış olayım. 6 ilmek haroşayı örmüştük. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ilmeğim, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. İşte bir yarım ilmek var, düzelteyim. Bakın görünüyor. Şu 39. ilmeğim 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55. 55 ilmeğimizi ördük hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenardaki 6 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar, haroşa düşmesi için. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 ilmek düz ördüm. Bu kenara bir diş haroşa oluştu. Şimdi arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar, bu şekilde. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece ben kenardaki 6'şar ilmek haroşalarımı hem ön yüzde hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Hanımlar, haroşayı sizler hem ön hem arka yüzde ters örgü örerek de yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa öyle yaparsınız. Devam ediyorum, yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 6 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi ters öreceğim. Buradaki sıkışık görünen ilmekler de birkaç sıra ördükten sonra açılacak hanımlar, bu bölüm. Rahatça örebilirsiniz. Esneyip açılacak burası. Birkaç sıra böyle sıkışık gibi görünebilir. Ama dediğim gibi açılıyor ördükçe. Bu şekilde hanımlar. Bakın son 6 ilmeğim kalana kadar ördüm. Kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Böylece hanımlar kenarlarımızda birer diş haroşa oluştu. Her iki kenarda da birer diş haroşamız oluştu. Böyle. Bakın. Bu kenarda bir diş, bu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin bu arka bölümünde şu kenarda 13 diş, 13 sıra haroşam olana kadar patiğimin arkasını ördüm. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Yani burada 5, 6, 7 hatta 8 sıra haroşa olduktan sonra arka bölüm açılacaktır. Patiğinizi ayağınıza giyin. Ölçün hanımlar. Patiğinizi ayağınıza giydikten sonra arka bölüm bu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Biraz da esneterek ölçü alın hanımlar. Tek renk bir model olması itibariyle de esnek bir yapıya sahip. Esneterek ölçünüzü alın. Ve patiğinizi topuğunuzun bu kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde örerseniz patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük ya da küçük olduğu gibi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim hanımlar. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü yaptım geldim. Buraya 13 sıra haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Sizler bunu dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz ayağınıza ölçerek. Şimdi hanımlar, topuğumuzu yapacağız. Topuğumuzu yaparken de bize kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24. Burada yeri belli olsun diye hemen şuradan bir ilmek geçireyim hanımlar. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk yaparken yine kenardaki 6 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Öncelikle 6 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı örmüştüm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Buraya da 24 ilmek ayırmıştık zaten. Topuğumuz için bu orta kısma baktığımız anda hanımlar arada kalan ilmekleri 6 ilmeğimiz kalmış. Buradaki 6 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece sondaki 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için düz olarak örüyorum son 6 ilmeğimi. Şimdi geri dönüyorum. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. 6 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken yine şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yine 23 ilmek ördük. 24. de kesim yaptık. Bir önceki sırada bu arada 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 5 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Ne yapacağımız işlem şu. Tekrar kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu işaretli yere kadar, yani arada kalan şu son 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bakın bu işaretli yere kadar kestim ve geldim. Şimdi ipimi çekebilirim burada. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, kesimimizi yapacağız şimdi. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım elime. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Artık şişlerimiz de boşa çıktı. Hemen şöyle düzeltelim hanımlar. Topuğumuza bakalım. Gördüğünüz gibi topuğumuz gayet düzgün, muntazam oldu. Bu aşamada hanımlar ben patiğimin kenarına böyle sık iğne yöntemiyle kenar oyası gittim. Bu bölüm daha sert, daha düzgün duruyor. Kolay kolay da bozulmuyor. Hemen nasıl yaptığımı da anlatayım. Bu aşamada hanımlar bir tane zincir çekiyorum ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak topluyorum. Bir zincir çekerek yapıyoruz hanımlar bu kenara. Bakın bir zincir çektim. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden batarak topluyorum. Bir zincir çekerek bu şekilde
kenar oyamızı yapıyoruz hanımlar. Sık iğne yöntemiyle bir zincir çekip batıyoruz. İlmeklerimizin ikisini birden topluyoruz. Devam ediyorum yine. Patiğimizin kenarı daha sert, sağlam, sıkı duruyor bu şekilde yapınca. Ayağımızdan patiğimiz hemen çıkmaz. Kullanışlı olur. Böyle devam ediyoruz. Kenarlarda birer zincir çekip yapacağız hanımlar. Bu tepe bölümüne gelince zincir çekmeden sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Topluyorum. Bir zincir çektim. Kenar ilmek yerine batıp topladım. Bakın bu kenar bölümlerine geldik. Buralarda da hanımlar bakın yine kenar ilmek yerine batıp topluyorum. Fakat zincir çekmeden sık iğnemi yapıyorum. Bakın sık iğnemizi yapıyoruz fakat zincir yok. Sıradaki kenar ilmek yerine battım. Topladım. Şu tepe noktasına tekrardan batıp topluyorum. Şimdi üst bölüme geçtik. Üst bölümde de hanımlar yine sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak böyle sık iğnemizi yapıyoruz. Hatta bu başlangıç ipimi de sık iğnenin arasında bırakarak gizlemiş oldum hem. Böyle bakın. Buralarda zincir çekmeden sık iğnemizi yapıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Bu bölümlerde zincir çekmiyoruz. Bu şu üst bölümünde. Buralarda yanları yaparken de bir zincir çekip o şekilde yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar başladığımız yere kadar, buraya kadar kenarımızı tığlayalım gelelim. Evet, ilk başladığım yere kadar bu şekilde tığlamamı yaptım geldim. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi de keseceğim artık. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bakalım. Manken ayağımıza giydirelim birlikte. Şöyle ucunu böyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum hanımlar. Böyle. Şimdi görüntü itibariyle patiğimiz böyle hanımlar. Bakın. Böyle. Gayet de esnek şu ipini gizlediğimiz yer. Bakın. Şeklimiz bu. Ayaktaki duruşuna da birlikte bakalım. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Umarım hanımlar beğenmişsinizdir modeli. Gördüğünüz gibi baştan sona videoyu da detaylı anlatmaya çalıştım. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için iyi bir fikir diye düşünüyorum. Çok şık, çok güzel bir patik oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de benimle beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi bakın. Şöyle manken ayağıma giydirdim. Birlikte yaptığımız patiğimiz. Ben şuralarını şöyle düzelteyim. Bakın. Modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi kabartmalı. Çok şık, çok güzel bir model. Diğer taraftan da şöyle göstereyim. Patiğimizin tabanı. Topuğumuz çok şık, çok güzel oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.